Evet dostlar, merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Muhabirlere Afram'ı sormayacaksınız talimatını kim verdi? Afra Saraçoğlu'na Afram'ı sormayacaksınız talimatını kim verdi? Daha önce de Mert Ramazan Demir'e mikrofon uzattığında muhabirler yine onlara Afra Saraçoğlu'nu sormayacaksınız, Afram'ı sormayacaksınız diyen kimdi? Hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Sıla Deveci gerçek. Maria Gomez. Merhaba Maria Gomez. Hola, hola. Lakni nasılsın? Merhaba Bilal kardeşim diyor İran'dan arkadaşım. Zoralda Martinez. Hola Zoralda, hola. Milk nasılsın? İyi misin Milk? Muhabirlere, Afra Saraçoğlu'yla röportaj yapan muhabirlere dün Afram'ı sormayacaksınız, Mert Ramazan Demir'i sormayacaksınız talimatını kim verdi? Muhabirler neden bu talimatlara uyuyorlar? Muhabirler emir alır mı? Gazeteci emirle çalışır mı? Talimatla çalışır mı? Bu nasıl iş? Hepsini konuşacağız. Selda merhaba. Sito Ak, bu muhabirler Afra ile Mert hep Afram'ı soranlar şimdi neden hiç sormadılar? Konuşacağız. Osman Ulusan nasılsın? Sevim Özdemir kıskanıyorlar. Tanıyor olabileceğin kişiler aleykümselam. Afra'ya Stovak ne Mert'e ne Afra'ya soruyorlar. Konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz yayınıma. Ege sen de hoş geldin. Nur Hayat ve Miki burada. Servin işi sağlamsız olmazdı. Çok teşekkür ederim. Tarçın'ı soruyorsun. Tarçın her geçen gün daha da iyi oluyor. Ee, Dikiş yerleri biraz daha toparladı. Ee, herhalde bir 5 gün sonra falan dikişleri çıkarılır. Toplam 10 gün demişti doktor. 10 gün sonra dikişlerini alırız demişti. Gittikçe iyileşiyor ama bir ay kadar dikkatli olmak zorundayız onu yürütürken. Çok kısa yürüyüşler yapacak. Bacağından ameliyat olmuştu. Zıplamayacak, kedi kovalamayacak. Zaten kedi kovalarken böyle oldu, ameliyatlık oldu. Kedi kovalarken sakatlandı, bağları koptu Tarçıncığımın. Şu anda bizi seyrediyor. Kendisini tasmasıyla salonda, şu anda ben de salondayım. Kalorifer peteğine bağladım yoksa durmuyor. Odanın içinde hiç ameliyat olmamış gibi koşturuyor sağa sola. O yüzden doktor da hareket etmemesi lazım dediği için kendisini bağlayarak ancak zapt edebiliyoruz. Tülay, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ruksera, teşekkür ederim. Seni sormalı. Lizzie burada. Lizzie merhaba. Gülşen, Sevim Özdemir. Dostlar, arkadaşlar, Serenay Sarıkaya'yı gördünüz mü? Serenay Sarıkaya döndü tekrar Serenay Sarıkaya ve terliği konuşuldu bugün. Yeşil terlikleri bir çift terliğin fiyatı 50 bin lira olduğu söylendi. Yani 1000 euro olduğu söylendi ayağındaki terliklerin. Ve bu akşam bir açılışa katıldı kendisi. Bir sergi açılışına katıldı. Reklam yüzü olduğu Akbank'ın sahibesi, yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı ile katıldığı o sergide muhabirlerin sorularını cevaplandırdı Serenay Sarıkaya. Normal bir terlik dedi ayağımdaki. Rahat hissettiğim için giyiyorum. Abartacak, öyle çok konuşulacak bir şey değil. Normal bir terlik. Bu yıl çalışmayı istemedim diyor. Yıl sonuna kadar da böyle devam edecek, dinleniyorum dedi. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım dedi Serenay Sarıkaya. Milyonların sevdiği, oyunculuğunu beğendiği bir isim Serenay Sarıkaya biliyorsunuz. Menajeri Ayşe Barım cezaevine girdikten sonra Serenay Sarıkaya da çok üzülmüştü. Psikolojisi çok etkilenmişti. Zaten işlere de ara vermek niyeti vardı ve tamamen
ara verdi bu sene sonuna kadar. Çalışmayacağım dedi. Tatillere gitti sevgilisi Mert Demir'le. Ve şimdi İstanbul'a döndü. Bugün akşama doğru da bir sergi açılışına katıldı. Serenay Sarıkaya. Dostlar burada Ayşe Gök. Ben diyor Serenay'ı hiç sevmiyorum diyor. Sıla Serenay'a reklamları yeter diyor. Nana bana selam verdi. Nana, Çiğdem neredesin? Bak yok yazacaktım seni Çiğdem. Magazin sayfaları sizden aldığı haberleri paylaşıyorlar. Mert Afra diyor. Hep öyle yapıyorlar Çiğdem. Melahat Veliyeva, Afram konuşalım diyor. Konuşuruz. Pari de burada. Nuray Yaylacı ayrılmış diyorlar. Kim için ayrılmış diyorlar. Sıla Deveci Bilal Bey keyfiniz mi yok bugün diyor. İyi oyuncu Serenay diyor. Miki, Semra Garadaş merhabalar abi. Tuğba Çevik selam. Keyfim var ama biraz daha motive olabilirim aslında. Şarkıcı İrem Derici, dansçı ve DJ sevgilisi Melih Konukçu ile tanışma yıl dönümünü kutluyor. Geçen sene bugün tanışmışlar kendileri. Geçen sene bugün daha doğrusu tanışma değil de ilişkilerin başlama yıl dönümü. Şarkıcı İrem Derici, dansçı ve DJ sevgilisi telefonu kapattım. Bilin bakalım kim arıyordu beni. Bilin bakalım kim arıyordu. Ses gitti. Onur Akay arıyordu. Onurcuğum biraz sonra ben sana döneceğim. Sevgili Onur Akay biraz sonra ben sana döneceğim. Ses geri geldi mi arkadaşlar? Evet Onur Bey diyor Milk. Sıla Deveci. Oldu diyorlar. Evet İrem Derici nice yıllarımıza kalbim dedi. İlişkilerin başlamasının yıl dönümünü kutluyor İrem Derici. Nice yıllarımıza kalbim, kuracağımız hayata, inişlerimize, çıkışlarımıza sadece birbirimize bakarken tutamadığımız mutluluk gözyaşlarımıza, nice yıllarımıza kocam dedi. Şarkıcı İrem Derici. Henüz daha kocası olmadı, evlenmedi henüz daha ama kocası kabul ediyor sevgilisini. 2 ay önce de evlilik teklifi almıştı Melih Konukçu'yla ve evlilik teklifini mutlulukla kabul etmişti. Bakalım İrem Derici ne zaman evlenecek, ne zaman Melih Konukçu'yla nikah yapacaklar. Nur Hayat, Fatma Yıldıran. Evet dostlar, şarkıcı Hakan Altun'u beğeniyor musunuz? Şarkıcı Hakan Altun çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı, iyi bir müzik insanı Hakan Altun ve kızlar onu çok yakışıklı buluyorlar şarkıcı Hakan Altun'u. 53 yaşına geldi daha evlenmedi. Hiç evlenmedi ve çok çapkın. Ama suda yürüyor, izini belli etmiyor. Annesi bile evlen artık diyor. Evlenmiyor. Hiç evlenmedi. İlişkilerini hep gizli saklı yaşardı. Ancak şimdi bir aşk açıklaması yaptı. Şaşırttı Hakan Altun. Hiç bugüne kadar ilişkileriyle ilgili konuşmazdı. İlk kez özel hayatıyla ilgili konuştu. Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım. Ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar dedi Hakan Altun. Ufak tefek dediğine bakmayın. Demek ki bayağı ilerlemiş ki çok mutlu gözüküyor kendisi. Ve annesi Meral Hanım herhalde buna çok sevinecek. İnşallah bu sefer evlenir. Kimlerle ilişki yaşamıştı? Ünlü şarkıcı Hakan Altun, şarkıcı Ebru Gündeş'le bir aşk yaşamıştı. O aşkın neden bittiğini anlatacağım. Oyuncu Seray Sever'le Gonca Vuslateri ile bir ilişki yaşamıştı.
Gonca Vuslateri, Hakan Altun kendisini terk ettiği zaman annesine gitti. Annesi evde hasta yatıyor. Hakan Altun'un annesine gitti. Ya oğlunuz dedi beni sevmiyor mu dedi. Benden ayrılmak istiyor oğlunuz dedi. Kadıncağızı bir saat kafasını şişirdi. Meral Hanım çok üzülmüştü o duruma. Gonca Vuslateri de ilginç bir insan. Ve Hakan Altun Ajda Pekkan'la da ilişki yaşadı ama bunu yalanladı. Ajda Pekkan bu konuda hiç konuşmadı. Müzik çalışacaklardı güya. Müzik çalışmak için bir araya gelmişlerdi ama o çalışma saatleri aşk saatlerine döndü. Ajda Pekkan'la Hakan Altun bir ilişki yaşadılar. Nasıl bitti diye sorar mısınız? Hakan Altun'la Ajda Pekkan'ın aşk ilişkisi nasıl bitti diye. Bunu da kimse bilmiyordu. Ben anlattım. 3-4 sene oldu, 5 sene oldu bu ilişki. Ben anlattım bunu. Kamuoyuna ben açıkladım böyle bir ilişki yaşandığını ve nasıl bittiğini. Şöyle bitti efendim. Hakan Altun'un annesi rahatsız. Annesinin yanına gidiyor. Anneciğim iyileş bir an evvel diyor. Lütfen diyor. İşte bir an evvel sağlığına kavuş diyor. Oğlum diyor benim sağlığıma kavuşmamı, iyileşmemi istiyor musun diyor. İstiyorum anne tabii istemez miyim? O zaman diyor Ajda Pekkan'dan ayrıl diyor. Hiç yakışıyor mu sana diyor. Arada bu kadar yaş farkı. Kadın kaç yaşında diyor. Senden kaç yaş büyük diyor. Hemen diyor ayrıl diyor. Bak diyor yoksa annelik sütümü helal etmem sana diyor. Ve Hakan Altun Ajda Pekkan'dan ayrılıyor. Böyle bir şey, böyle bir ilginç e, ilişkisi vardı Hakan Altun'un. Asıl bomba Ebru Gündeş'ten nasıl ayrıldılar? Bu 2005 senesinde yaşanan bir ilişkiydi. Ünlü şarkıcı, Türkiye'nin en ünlü kadın seslerinden Ebru Gündeş ile Hakan Altun 2005 senesinde büyük bir aşk yaşamışlardı. 20 yıl önce Bu Kalp Senin İçin Atacak isimli şarkısını Ebru Gündeş için yazmış ve bestelemiş ve söylemişti Hakan Altun. O günlerde iddialara göre Ebru Gündeş evindeki Ukraynalı hizmetçisine diyor ki senden bir şey istiyorum diyor. Hakan Bey'e diyor kur yap diyor. Hakan Altun'a diyor yanaş diyor. Ona ilgi göster, kur yap diyor. Bakalım diyor nasıl tepki gösterecek diyor. Ne diyecek, ne yapacak sana diyor. Ve ayrıca diyor kimlerle görüşüyor, neler yapıyor bana anlatacaksın diyor. Ebru Gündeş, Ukraynalı yardımcısına evdeki. Ancak Hakan Altun'un bunlardan haberi oluyor ve çok büyük tepki gösteriyor Ebru Gündeş'e. Benim diyor ilişkimi sen nasıl teste sokarsın diyor. Bizim aramıza nasıl böyle bir başka bir insan sokar da beni denemeye kalkarsın diyor. Ve 10 aylık ilişkisini bitiriyor Hakan Altun. Neler oluyor değil mi ünlüler dünyasında? Nurhayat Aykoçlar, Aynur Tuncel, Jama Master, Lydia burada, Lydia. Bonjour Bilal diyor, Fransa'dan Lydia. Bonjour Lydia. Jama Master, hello from Poland. Hello from Poland diyor, welcome Jama Master. Lydia bonjour dedi tekrar. Carol Ario, merhaba Bilal, Costa Rica'dan selamlar diyor. Costa Rica. I love Costa Rica. Hola Carol. Nelida Manzano from Argentina. Hola Nelida. Nelida benim özel abonem, özel üyem Nelida. Nelida welcome. Melahat Veliyeva. Afram konuşalım lütfen diyor. Konuşacağız. Ege. Lidya Dupuy Afram diyor. Nursen Arıburnu. Ayşe Özmutlu. Buse de burada. Buse Uzun. Nelida Manzano benim Arjantin'den özel abonem. Dilerseniz sizler de abonem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey açıklamalar kısmında, benim sayfamda başlığın altındaki açıklamalar kısmında özel üye olmak için yapmanız gereken şeyleri sıraladım. Birkaç madde.
Onları uygulayacaksınız. Zaten YouTube sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Ve dilerseniz süper etiket ve süper chat'te yapabiliyorsunuz. Ayşe Özmutlu, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Nicolas Vili Gürcistan, Gürcü. Rafa Silva, evet dostlar. Oyuncu Hülya Avşar'ın boşandığı kocası Kaya Çilingiroğlu'nu tanıyorsunuz değil mi? Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın. Kaya Çilingiroğlu kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi. Kaya Çilingiroğlu 60 yaşında, sevgilisi 35 yaşında Bebek'te el ele görüntülendiler. Kaya Çilingiroğlu'nun 3 çocuğu var. Kaya'nın bundan önceki sevgilisi de 22 yaşındaydı. Ve kızından büyüktü. Kızı 25 yaşında. Kaya Çilingiroğlu muhabirlerin tüm sorularını cevapsız bıraktı. Kızın sevgilisinin kim olduğunu, ne iş yaptığını sordular. Onu da söylemedi Kaya Çilingiroğlu. Ve Hülya Avşar'la da Kaya Çilingiroğlu'nun bir ortak kızları var biliyorsunuz. 25 yaşında. Babasının boyunda. Ama Kaya Çilingiroğlu huylu huyundan vazgeçmiyor. Küçük yaştaki genç kızlarla sevgili olmaya devam ediyor. Bazı erkekler böyle işte tuhaf. Martin, merhaba Martin, nasılsın? Martin iyi misin? Hasan Tojbajev Özbekistan'da yazıyor. Özbekistan'dan yazıyor. Hasan Tojbajev. Evet. Ve yine Kiril alfabesiyle yazan bir arkadaş. Nereden yazdığını anlayamıyorum. Galiba Bulgarca yazıyor. Hüsü merhaba Hüsü. Hüsü de burada arkadaşlar. Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri belli oldu. Birinci sırada Haluk Levent var. İkinci sırada Kenan İmirzalıoğlu var. Afra Saraçoğlu'nun başrol arkadaşı. Kenan İmirzalıoğlu ikinci sırada. Üçüncü sırada ünlü televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı var. Dördüncü sırada büyük oyuncu Şener Şen. Beşinci sırada Tarkan var, şarkıcı Tarkan. Altıncı sırada oyuncu Ali Sunal. 7 Murat Yıldırım oyuncu. 8 oyuncu Haluk Bilginer. 9 Tolga Çevik oyuncu. 10 ünlü şovmen, komik insan, güzel insan, sevgili arkadaşım Beyazıt Öztürk var 10. sırada. Celebrity Güven Endeksi. Bunu Medicat isimli bir iletişim, reklamcılık, pazarlama ve medya dergisi yaptırıyor bu araştırmayı. Kime yaptırıyor? Ünlü Fransız kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a yaptırıyor. İnsanlara şöyle soru soruyorlar arkadaşlar bu araştırmada. 8-13 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir araştırma. Sonucu bugün açıklandı. Bu ölçüm çalışmasının 12 ilde yapılıyor. Türkiye genelinde değil, 12 ilde 15-55 yaş arasındaki insanlara şu soruyu soruyorlar. Ünlülerin size herhangi bir ürün veya hizmet hakkında tavsiyede bulunduğunu düşününüz. Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz? Soru bu. Her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz? Ve bu sorunun yöneltildiği kişilere 80 ünlünün her biri için bir fotoğraf gösteriliyor. 80 ünlünün fotoğrafı gösteriliyor tek tek. Ve 10 üzerinden güven oy vermeleri isteniyor. Oylama sonucunda bu ünlüler en yüksek puanı alıyor. En güvenilir ünlüler Türkiye'nin bu kişiler seçiliyor. Melahat, Akile, Devran Yakut, Martin, Nuray Yaylacı,
Afram diyor. Zeynep merhaba. Dün Afra Saraçoğlu'nun dostlar röportajını izlediniz değil mi? Etiler'de bir dişçi muayenehanesine gidiyor. Dişlerinden problemi var herhalde. Dişçinin yanına gidiyor. Ve o sırada gazeteciler de binanın girişinde 4 tane muhabir Afra Saraçoğlu'nun etrafını çevirip arabadan indikten sonra ona sorular soruyorlar. Burada gazeteciler hiçbir zaman o dişçi muayenehanesi önünde ünlüleri beklemez. Böyle bir şey yok. Demek ki onlara Afra'nın gideceği yerin konumu atılmış. Buraya Afra Saraçoğlu şu saatte gelecek. Orada bekleyin, röportaj yapın kendisiyle denilmiş. Bu niye? İşte dizisi başlayacak. Dizisi öncesi gündeme gelsin Afra Saraçoğlu diye. Sanki böyle bir şeye ihtiyacı var kızın. Bu menajer kafası klasik menajer düşüncesidir bu söylediğim. Ve ben burada bu menajerin bunu yapmasını hiç doğru bulmuyorum. Afra Saraçoğlu'nun böyle ayaküstü yapılacak, iki laf söyleyecek bir röportaja, bir muhabire, bir soru cevap saçmalığına hiçbir zaman ihtiyacı yok. Yani menajer Beyza'yı burada eleştiriyorum. Menajer Beyza'yı burada kınıyorum. Sadece bu yüzden kınamıyorum. Bunu kendisine gönderin, bu videoyu izlesin. Bu söyleyeceklerimi de kulağına küpe yapsın. Gazeteciler aranıp da Afra Saraçoğlu şu saatte size yollayacağım şu konumda olacak diye mesaj yollamak ve ama Mert Ramazan Demir'i sormayın, sormayacaksınız. Mert Ramazan Demir'le Afram ilişkisini sormayacaksınız. Hiçbir soru Mert'le ilgili hiçbir soru sormayacaksınız diye tembihte bulunmak çok yanlış, hiç doğru değil. Eğer Beyza Hanım sen böyle bir tembihte bulunmasaydın gazeteciler onu sorardı. Çünkü gazetecilik mesleğin gereğidir bu. Bu arkadaşları da kınıyorum. Oradaki muhabir arkadaşları da kınıyorum. Hakikaten başkasının aklıyla, başkasının talimatıyla iş yaptıkları için görevlerini, işlerini eksik yerine getirdikleri için kınıyorum. Ben onların şeflerinin yerine olsam, müdürlerinin yerine olsam bu muhabirleri uyarırım. Kardeşim sen habere zaten ulaşırsın. Tamam menajerden sana böyle bir bilgi geldi ama senin böyle bir şeye de ihtiyacın olmaması lazım. Sen arayıp Afra Saraçoğlu'na ulaşmalısın zaten. Bulup gitmelisin zaten eğer ona röportaj yapmak istiyorsan. Sana Afra Saraçoğlu'nun hangi saatte nerede olacağını söyledi diye o menajerin talimatıyla görevini yapman o kadar büyük bir yanlış ki, o kadar büyük bir hata ki milyonlar bu soruların cevabını bekliyorlar. Mert Ramazan hakkında ne düşünüyor Afra Saraçoğlu? Afra Saraçoğlu ne olursa olsun Akyaka'daki Mert Ramazan Demir'in o başka bir yabancı bir kişiyle bir araya gelmesini, o kızı öpmesi hakkında ne düşünüyor? Şimdiye kadar Afra Saraçoğlu böyle bir soruya cevap vermedi. Sorun kardeşim, gazeteciyseniz soracaksınız. Mert Ramazan Demir'le barışacaklar diye yıkılıyor ortalık. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le barışacak diye. Ortalık yıkılıyor ya. Magazinin gizli gündemi bu. Ön plana çıkarmıyorsunuz. Bunu saklıyorsunuz. Menajerler istemiyor diye. Muhabirler ve onların şefleri, müdürleri. Magazinin gündemi olması gereken konuyu saklıyorsunuz. Acaba bir menfaatiniz mi var menajerlerden diye insanlar düşünmeden yapamıyor. Milyonlar sosyal medyada bunu kullanıyorlar, bunu konuşuyorlar. Afram dün, evvelsi gün TT'ydi ya, Afram etiketi. TT'ydi ya. Evet, size göre Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan aşkıyla ilgili hiçbir gündemde hiçbir şey yok. Peki nasıl TT oluyor? Çünkü milyonlar konuşuyor bunu. Barışacaklar mı, barışmayacaklar mı? Aralarında bir şey var mı hakikaten? Assos'taki o ev aşk yuvaları mı olacak?
Olmayacak mı? Afra Saraçoğlu naz mı yapıyor? Mert Ramazan Demir annesini arıyor Afra Saraçoğlu'nun barışmak için defalarca aradığı söyleniyor. Ama siz sokak magazincileri ve onların müdürleri kulağınızın üzerine yatıyorsunuz. Ne için? Ne karşılığında? İnsanın aklına bu soru geliyor. Kardeşim sen Afra Saraçoğlu gibi Türkiye'nin starı olmuş, bölüm başına 4,5 milyon lira alan bir oyuncuyu sokakta yakalıyorsun. Ona sevgilisini sormuyorsun kardeşim. Bu nasıl gazetecilik? Bana bunu söylesen cevabını ver. Bu nasıl gazetecilik? Gazeteci talimatla iş yapar mı ya? Afra Saraçoğlu'nu da çok seviyoruz, ediyoruz ama orada yalandan sanki hiç haberi yokmuş gibi gazetecinin oraya geleceğinden harika rol yapıyor. Zaten çok iyi oyuncu ya. Telefonla açın kapıyı falan derken soruları arada cevaplandırıyor güya falan. Rol yapıyor. Menajeri oraya gazetecileri yolladıysa Afra Saraçoğlu'nun haberi olmaz mı? İstemem yan cebime koy. Ay bana soru soruyorsunuz. Sormayın. Ay sorunuza böyle cevap veririm. Şöyle cevap veririm falan işte istediği gibi cevap veriyor. Ama sanki orada hafif rahatsız olmuş gibi de yapıyor gazetecilerle karşılaşmakta. Yani oyuncuların bu klasik gazeteci muhabir sorularına karşı bu tavırlarından da hakikaten bıkkınlık geliyor. Ya dobra dobra çıkın kardeşim konuşun ya. Muhabir soru sorduğu zaman. Muhabir o soruların cevabını alıp eve götürüp turşusunu mu kuracak? Muhabir milyonlar için soruyor. Sizi merak eden, sizi seven milyonlara haber ulaştırmak için soruyor. Gazeteci aracıdır. Gazeteci halkla ünlüler arasındaki magazin gazetecisi aracıdır ya. Gazeteci sizin vereceğiniz cevaplarla zengin olmayacak. Sizin vereceğiniz cevaplarla kendisine bir ayrıcalık tanınmayacak. Gazeteci sizden alacağı cevabı sizi çok seven, sizi alkışlarıyla, sizi televizyonlarda seyrederek zirveye çıkaran hayranlarınıza anlatacak, hayranlarınıza yazacak o vereceğiniz cevapları. Hayranlarınızın sizinle ilgili bilgilenmesini sağlayacak. Gazeteciye ne naz yapıyorsunuz? Gazeteciye ne rol yapıyorsunuz? Gazeteciye niye afra tafra yapıyorsunuz? Bunu Hande Erçel de yapıyor. Serenay Sarıkaya da yapıyor. Afra Saraçoğlu da yapıyor. Yine en dobraları Mert Ramazan Demir. Muhabir yaş farkını sorduğunda Afra Saraçoğlu'na yaşım karaktere uygun cevabıyla burada da Afra Saraçoğlu yaş farkı beni ilgilendirmez. Yaşlı olan düşünsün demek istedi. Yani Kenan İmirzalıoğlu'nu ve senaristi öne atıyor. Onlar düşünsün diyor. Senarist düşünsün. Nasıl işin içinden çıkacak? Ne yazacak? Nasıl yazacak? Kenan İmirzalıoğlu'nu nasıl kendini senaryo uyduracak? Bana yakın yaşa indirecek ya da indirmeyecek? Kenan İmirzalıoğlu düşünsün diyor. Benim diyor oynayacağım karaktere benim yaşım uygun diyor. Bana dert değil diyor. Sanki tek başına oynayacak Afra Hanım. Afra burada muhabir ikinizin yaş farkının aradaki uçurumun sizin uyumunuzda olumsuz bir etki yapıp yapmayacağını sormak istiyor. Sen de bunu çok iyi biliyorsun ama hiç üzerine alınmıyorsun. Sen de çok iyi öğrenmişsin artık soruları nasıl salvo yapacağını. Çok iyi öğrenmişsin. Eski Afra Saraçoğlu olsaydı, bundan 7-8 sene evvelki Afra Saraçoğlu olsaydı, 8 sene önceki tekrar söylüyorum Afra Saraçoğlu olsaydı şu soruya şöyle cevap verirdi. Hangi soruya? Kenan İmirzalıoğlu ile oynayacaksınız. Ne düşünüyorsunuz? Ay çok beğenirim ben kendisini. Çok beğenirim. Çok başarılı bir oyuncudur. Çok yılların deneyimi, usta oyuncudur diye cevap verirdi. Ama Afra Saraçoğlu da o artık zirvede görüyor kendini. Zirvede o da kendini çok ayrıcalıklı, çok en üstte ve çok ayrı görüyor. Çok farklı bir yerde görüyor. Öyle doğru. Evet, tanışmadık kendisiyle. Böyle bir cevap yani veriyor. Bu cevabı beğendi mi beğenmedi mi diye soracak olursanız da tabii ki oyunu kuralına göre oynuyor. Benim cevabım oyunu kuralına göre oynuyor. Böyle olmak lazım.
zirvede devam edebilmek için hiçbir zaman kendi geldiğin yerden ödün vermeyeceksin. Kenan İmirzalıoğlu 20 yıllık, 25 yıllık, 20 yıllık oyuncuysa sen de 8 yıllık, 9 yıllık Afra Saraçoğlu'sun ve şu anda Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncususun, en beğenilen kadın oyuncususun. Dolayısıyla böyle bir cevap vermende hiçbir sakınca yok. Ancak bu detayı da vurgulamak istedim. Dostlar, iyi ki benimlesiniz, iyi ki beni takip ediyorsunuz, iyi ki ben de sizlerleyim. Sorularınıza bakacağım. Ego tavan yapmış, kabul etmiyorum. Egolu olmak zorundasın. Zirvede ulaşılmaz olmak için, zirvede kalıcı olmak için oranın kuralına göre oynamak zorundasın. Eğer o soruya şöyle cevap verseydi, evet çok heyecanlıyım, Kenan İmirzalıoğlu ile oynayacağımı duyunca, ah dedim ne kadar güzel, demek ki ben hakikaten çok iyi bir yere geldim filan. Böyle bir cevap vermeliydi. Yani 8 sene evvelki Afra Saraçoğlu olsaydı bu cevabı verirdi. Ama asla öyle cevap verilmez. Gelinen bu noktada asla öyle cevap verilmez. Ama inanın bana içinden öyle düşünmüştür. Yani şöyle düşünmüştür. Evet, Türkiye'de zirvede kim varsa benim partnerim oluyor artık. Bu da normal. Çünkü ben çok iyi bir oyuncuyum. Ben de bir kadın olarak o zirveye geldim artık. Yerleştim. Bundan sonra Kıvanç Tatlıtuğ, bundan sonra işte kim varsa insanların başarılı gördüğü, onlar da benimle aynı senaryoya yazılabilir. Bu benim için artık normal bir şey. Ben çünkü zirvede bir kadınım, zirvede bir oyuncuyum. Afra Saraçoğlu'nun böyle düşündüğünü, böyle düşünmesinin normal olduğunu söylüyorum. Ama biz Afra Saraçoğlu'nu çok iyi tanımış, çok iyi tanıyan kişiler olarak onun geldiği bu yerden memnuniyet duyuyoruz elbette. Leyla Aygün. Ben gazeteciyim arkadaşlar. Eleştiri yapmak benim hakkım. Hangi dağda kurt öldü? Afra'yı eleştirdin diyor. Burada benim Afra'yı eleştirmem olumsuz anlamda değil ki. Ben doğruları konuşuyorum. Bu benim söylediğimi düşünmeyecek, Kenan İmirzalıoğlu'yla yan yana yazılan 27 yaşında bir kadın oyuncu olur da 27 yaşında bir kadın oyuncu olur da Kenan İmirzalıoğlu'yla yan yana yazılan benim söylediklerimi düşünmeyecek bir kadın oyuncu çıkar mı aralarında? Bir oyuncu çıkar mı aralarında 27 yaşında? Eleştiri değil bu. Bu insanca bir duygu onun. Ben bunu size anlatıyorum, hatırlatıyorum. Böyle yapmıştır, böyle olmuştur. Bunu hiçbir gazeteci de böyle konuşmaz. Böyle her tarafından bakmaz konulara, haberlere. Bu deminden beri benim Afra ile ilgili, Mert'le ilgili anlattığım bu konuları dünden beri, bakın kaç saat oldu röportaj yapılalı? 26 saat oldu, 27 saat. Hiçbir yerde okudunuz mu, duydunuz mu, dinlediniz mi? Ben farklı gazeteciyim. Onun için buradasınız. Onun için beni dünyanın her tarafından izliyorlar. Onun için insanlar Bilal Özcan'ın yorumu ne diye merak ediyorlar. Beni seyrediyorlar, beni merak ediyorlar, beni araştırıyorlar, buluyorlar. Ben 49 senedir emek verdim mesleğe ve benim bakışım farklıdır arkadaşlar. Ben yükselip de yukarıdan bakarım. Stoak, Zeynep Yanıklar, Havva Ünal. Ben burada Afra'yı asla gömmedim. Yanlış anlamışsınız. Doğru anlayana kadar tekrar seyredin konuştuklarımı. Yanlış olan Afra değil, menajeri. Menajeri yanlış. Gazetecilere Mert Ramazan Demir'i sormayın, Afram'ı sormayın diyen menajeri yanlış. Aynı şeyi Miray Kaya da yapıyor. Mert Ramazan Demir için Afra Saraçoğlu'nu sordurmuyor, Afram'ı sordurmuyor Miray Kaya. İki menajer de oyuncularının özel ilişkiyle gündeme gelmesini istemiyorlar. Burada
Ben menajerlerin onların özel hayatına karışma sebebi olarak işlerinin etkilenmesinden, kendi kazanacakları paranın azalacağından korktukları için böyle davranıyorlar diye düşünüyorum. Bir gazeteci olarak benim yorumum böyle. Olumsuz etkilenir, işleri, performansları düşer. Haklarında yerli yersiz aşk haberleri yapılır. İşlerinden çok özel hayatları konuşulur. E, işte reklam teklifleri azalır. Reklam firmaları bu ne ciddiyetsizlik der. Biz güzel oyuncu, iyi oyuncu diye reklamda oynatmak istiyoruz. Bu kadın devamlı aşk haberleriyle gündemde der. Reklam teklifleri gelmez, azalır. Reklam veren sinirlenir. Bunlar etken. Menajerin aşk sorusu sordurmamasında çok etken bu söylediklerim. Afra çok akıllı bir kız diyor Süreyya. Aynen, Afra çok akıllı bir kız. Dostlar, ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın yeni bir yayında görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu akışa yazdığınız mesajların yanı sıra videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.